Yepyeni bir tarif ile herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ev ortamında yaş yufka nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 100 su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kuru maya. Bunu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. 8-8,5 su bardağına yakın un kullandım. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu küçük bezeler halinde keselim. Bezelerin büyüklüğünün cevizden biraz büyük olacak şekilde ayarlıyorum. Evet, bezelediğimiz hamurları pürüzsüz olana kadar yuvarlayalım. Üzerlerine biraz un serpelim. Hava almayacak şekilde 5-10 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri tek tek oklava yardımıyla hafif un serperek açalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bezeleri tek tek açalım. Açtığımız yufkaları kurumaması için temiz bir sofra bezi arasında bekletelim.
Ölçülerden bezenizin büyüklüğüne göre 28 veya 30 adet yufka çıkıyor. Evet, 32 santimlik tavamı ocağın üzerine alıyorum ve önceden biraz ısıtıyorum. İlk yufkamı tavaya yerleştiriyorum. 1 saniye sonra üzerine diğer yufkayı alıyorum. Orta ateşle yaklaşık 4-5 saniye boyunca pişirdikten sonra ters çeviriyoruz. Ve tekrardan üzerine yeni yufkayı koyarak aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Evet, bu yöntem ile 5, 10, 15 adet yufkayı birden pişirebilirsiniz veya 2-3 tane de pişirebilirsiniz. Yufkaları açarken tava boyutunda olmasına dikkat edelim. Ben bazısını büyük açmıştım. Yufkaları sıcakken hızlı bir şekilde ayıralım. Evet, ben 10 yufkayı birden pişirdim. Kalanları da aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Ocağımızın başından hiç ayrılmadan kontrollü bir şekilde yufkaları pişirmeye devam edelim. Bu yufkaları dilerseniz buzluğunuzda saklayabilir veya hemen börek yaparak tüketebilirsiniz. Evet, bu yöntem ile herkes evinde kolaylıkla yaş yufka yapabilir. Evet, yufkalarımın hepsini pişirdim. Şöyle alt üst yaparak yakından göstermek istiyorum. Dilerseniz rulo şekilde, dilerseniz katlayarak buzdolabı poşetine koyarak buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Evet, yufkalardan tavada kolay su böreği tarifi vermek istiyorum. Tavada su böreği için bir kase fiyonk makarnayı sıcak suda haşlayalım. 1,5 tatlı kaşığı tuz, biraz da sıvı yağ gezdirerek haşlamayı bırakıyorum. Sosu için 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Evet, biraz tuz serpelim ve çırpalım.
Evet, biraz kaşar peyniri, biraz da beyaz peynir rendesi ekliyorum sosa ve karıştırıyorum. En son haşladığımız makarnaları da ekleyerek karıştıralım. Evet, yufkayı pişirdiğim tavanın alt kısmını tereyağı ile yağladım. 4 tane yufkayı tavadan sarkacak şekilde yerleştiriyorum. Üzerine çok az yağ ile yağlıyorum. Evet, bir tane yufka üzerine alıyorum ve tekrardan yağlıyorum. Tam orta kısmını hazırladığımız makarnalı sosu dökelim. Evet, üzerine bir adet yufka koyalım. Evet, biraz yağlayalım. Kenardan sarkan yufkaları üzerine düzgün bir şekilde kapatalım. Evet, son kalan yağı da üzerine fırça yardımıyla sürdükten sonra ocağın en büyük gözünü alıyorum ve orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Evet, pişirme aşamasından başından ayrılmayalım. Bir kapak yardımıyla ters çevirelim ve tavamızı tekrardan tereyağı ile yağlayarak diğer tarafını da kızartalım. Evet, nar gibi kızaran böreğimizi servis tabağına artık alabiliriz. Ve su böreğini biraz ılıtalım. Evet, yufkaların bir kısmını kaşar ve beyaz peynir ile sigara böreği şeklinde sarıyorum. Bu börekleri dilerseniz buzluğa atarak, dilerseniz de direkt kızartarak tüketebilirsiniz. Kalan yufkaları da katlayarak buzdolabı poşetine alıyorum. Evet, yufkalarım ve böreğim hazır gördüğünüz gibi. Evet, poşetlediğim yufkaları buzluğa kaldırıyorum. Daha sonra buzluktan çıkartarak böreklik hazırlamak için. Evet, ılıttığım su böreğimi dilimler halinde kesiyorum. Evet, böreğimiz artık yemeğe ve ikrama hazır. Bir dilimi yakından sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.